Bazı dosyalar vardır, açıldığında cevap vermez, sadece bazı sorular bırakır. Ve o soruların cevabı bazen mantıklı açıklanamayacak kadar karanlıkta kalır. Ben gazeteci yazar Mehtap Erel. Bu bölümde size bilim, psikiyatri ve parapsikolojinin aynı anda çaresiz kaldığı Culver City vakasını anlatacağım. Önce gelin size bu hikayenin ana karakteri olan Doris Biter kimdir onu anlatayım. Doris Biter bu olaylar yaşanmaya başladığında yani 1974 yılında 41 yaşında. 4 çocuk annesi bir kadın. Amerika'da yaşıyor, Culver City'de, burası Los Angeles'a bağlı. Resmi kayıtlara göre Doris işsiz. Yani şöyle sosyal güvenlik altında çalışmıyor, gündüzleri evlere temizliğe gidiyor, akşamları bir barda çalışıyor. Ve 4 çocuğuna bu koşullar altında bakmaya çalışıyor. Bu esnada polis kayıtlarına yansıyan şöyle bir durum daha var. Doris, Edward adında bir adamla bir zamanlar evliymiş. Bu 4 çocuğunun babası da. Edward çok küçük yaşta bu adamla evlenmiş. Fakat çok ciddi aile içi şiddete maruz kalmış ve kocasından da ayrılmış. Doris çocuklarını geçimini tek başına sağlıyor. Baba hiçbir şekilde resimde yok. Mahalleli, komşu, Doris'in eve gece geç saatlere kadar erkek arkadaşlarının gelip gittiğiyle ilgili dedikodular yapıyor. Kendisiyle ilgili böyle konuşmalar oluyor. Doris'in problemli olan tek tarafı yetişkinlik zamanları değil. Çocukluğundan itibaren çok büyük problemler, üzüntüler, travmalar yaşadığını biliyoruz. 9 yaşında üvey babası tarafından cinsel istismara maruz kalıyor. Bu durum yıllar sonra mahkeme kayıtlarına geçiyor. Doris doğru düzgün maaş aldığı, para kazandığı tek yer olan bardan kovuluyor. Kovulduktan sonra eve geliyor. İnanılmaz morali bozuk. 4 tane çocuk var. Bu çocuklara bakacak. Nasıl bakacak? Hangi parayla bakacak? Çocuklardan 3 tanesi yukarıda odalarında. Sadece Michael yani en küçük olan aşağıda yanında. Mutfağa giriyor. Hazır konserve yemekleri ısıtarak morali bozuk bir şekilde mutfakta çocuklara yemek hazırlamaya başlıyor. Ufak bir mutfak. Canlandırın gözünüzde. Katlanıp açılan sandalyeler var. Sandalyeleri katlıyor. Mutfakta rahat hareket edebilmek için duvara yaslıyor ve yemeği hazırlamaya başlıyor. Arkası dönük bir şekilde hazırlıklarını yaparken birden arkasında sandalyenin yere sürünme sesi gibi, yerde bir tahta sürünme sesi gibi bir ses duyuyor. Arkasını dönüp baktığında gördüğü sahne şu. Katlayıp duvara yasladığı sandalye açılmış bir şekilde masanın kenarında duruyor ve sanki birisi oturmuş Doris'i izlemekteymiş yemek yaparken gibi sandalye Doris'e dönük bir şekilde duruyor. Bundan tabii ne oluyor diye kadın şok oluyor, bir bakıyor, acayip rahatsız oluyor ve o anda mutfağın içinde garip böyle bir ter, pas, böyle kirli bir koku mutfağa yayılıyor. Doris tam ne oluyor falan diye böyle bir eli ayağı birbirine karışacak gibi olurken tabii 4 çocuk annesi çocuklar acıktık diye mutfağa geliyorlar. Doris'in dikkati dağılıyor. O gece çocuklarını yatırdıktan sonra evde soğuk, kendisi de yatağa yorganın altına giriyor. Şimdi normalde yatağa yorganın altına girdiği zaman insanın bir nebze olsun ısınması gerekir. Fakat Doris'te durum böyle olmuyor. Yatağın ortasında, yatağın merkezinde sanki böyle daire gibi bir serinlik hissi var. Ve özellikle de Doris'in belden aşağısına denk gelen kısımda bir serinlik, bir soğukluk hissediyor. Böyle kendini ısıtmaya çalışıyor yatağın içinde. Fakat tam o esnada aynı berbat kokuyu tekrar alıyor ve bu kokuyu almasıyla beraber Doris bütün vücudunun kontrolünü kaybediyor. Sanki bir güç Doris'e üzerinden yatağa doğru bastırıyormuş gibi bütün vücudunun yatağa doğru basıldığını, ezildiğini hissediyor. Vücuduna arzu edilmediği bir şekilde dokunuluyormuş gibi bir duyguya kapılıyor. Ve o anda hissettiği o taciz duygusu, o rahatsız edilme duygusu Doris'i boğacak gibi oluyor ve tıpkı eskiden üvey babası ona taciz ederken hissettiği gibi kendisini sanki o anı yaşamıyormuş,
dışarıdan olan bitene bakıyormuş gibi yukarıdan bir yerden sislerin arkasından kendisini izliyormuş gibi hissediyor. Doris o gece görünmeyen bir enerjinin, kötü, karanlık bir gücün kendisine tecavüz ettiğini hissediyor. Bu aile çok fakir bir mahallede yaşıyor. Bu yaşadıkları evin yıkıma girmesi gerekiyor. Çünkü evin kullanılamaz raporu var. Fakat bu apartmanda yaşayan birkaç kişiyle beraber Doris'in de imkanı olmadığı için burada kalmaya devam ediyorlar. Bu insanları dışarı çıkarabilmek için, bu insanların durumunu kontrol edebilmek için sürekli olarak buradaki dairelere gelen sosyal hizmetler uzmanları var. Doris'e gelen sosyal hizmetler uzmanına Doris çok bunalımda olduğu, kendini çok kötü hissettiği bir gün hissettiklerini, evde yaşadıklarını anlatıyor. Şimdi Doris'in hayatına Barry Taff isimli bir adam gelecek. Ben size bu Barry Taff kim onu anlatayım. Barry Taff, UCLA Üniversitesi'nde akademik durumu tartışmalı parapsikoloji bölümünde araştırma görevlisi. O dönemlerde bu işler daha yeni başlıyor. UCLA Üniversitesi'nde tam resmi statüsü olmayan böyle bir parapsikoloji bölümü var. Doris'lerin evine Doris'e yardımcı olmak için giden sosyal hizmetler görevlisi Barry Taff'la arkadaş. Bir gün Barry'e diyor ki benim evine gittiğim, evi boşaltmak üzere anneyle görüştüğüm bir kadın var. Bu kadın böyle şeyler yaşadığını söylüyor. Senin bu kadınla görüşmeni istiyorum. Barry ilk etapta bu görüşmeyi yapmak istemiyor. Bunun birkaç sebebi var. Bir tanesi, bu kadının daha önce, çünkü bilgilerinde hepsi var, yani babasının tacizine uğradığını, 9 yaşındayken tecavüze uğradığını, bu bilgileri biliyor. Dolayısıyla Barry, Doris'in şu anda bugün yaşadığını düşündüğü, yaşadığını iddia ettiği şeylerin geçmiş travmalarına bağlı olduğunu düşünüyor. Bir ikinci şey de şu, evde küçük çocuklar var. Dolayısıyla Barry'nin hazırladığı bir raporun çocukların alınmasına sebep olabileceğini, bunun da akademik olarak Barry'yi kötü etkileyebileceğini düşündüğü için bu davayı almak istemiyor. Fakat arkadaşı tabii ısrarla, bak bu kadın çok sıkışık bir durumda, evde küçük çocuklar var, lütfen bir konuş, bir kere görüş diye ısrar edince Barry Doris'le bir kez olsun görüşmeye karar veriyor. Barry, Doris'in evine ilk gittiğinde normal konuşmaya başlıyorlar. Doris son derece içine kapalı bir durumda. Anlatsam mı, anlatmasam mı bilemez bir halde derken dökülüyor. Yaşadıklarını, evin içinde yaşadığı duyguları, kendisine tecavüz ediliyormuş gibi hissettiğini, evin içinde duyduğu sesleri anlatıyor. Barry'nin kendisine çok inanmaz bir şekilde baktığını gördüğü zaman elbisesini açıyor ve vücudundaki morlukları, çürükleri gösteriyor. Şimdi burada Barry şöyle bir duyguyla karşı karşıya kalıyor. Bir kadının evin içinde bu kadar moraracak, çürüyecek kadar darbe görüyor olması çocukların bilgisi haricinde olamaz. Dolayısıyla bu evde belli ki bir durum yaşanıyor ve bu durum her neyse tabii ki Barry'nin ilgisini çekiyor. Bunun üzerine Doris'le çalışmayı, Doris'in vakasını alıp araştırmayı kabul ediyor. Şimdi diyeceksiniz ki bütün bu olanlar medyaya nasıl yayılıyor, basına nasıl yansıyor? Şöyle, Doris'in bir tane komşusu var, Margaret Le. Margaret ve kocası da vefat etmiş, kendi kendine yaşayan, sadece çevresiyle ilgilenen dedikoducu bir kadın. Doris'lerin evine sürekli birilerinin giriyor çıkıyor olması, bu kadının her gün yeni çürüklerle eve giriyor çıkıyor olması, üniversiteden araştırma görevlilerinin gelip gitmeye başlaması Margaret'ın ilgisini çekmeye başlıyor. Burada ne olduğunu daha fazla gözlemlemeye, olup bitenleri araştırmaya, sağa sola sormaya başlıyor. Burada Doris'in kendisinin paranormal bir şeyler yaşadığını iddia ettiğini öğrendiği anda ilk etapta yerel medyayla kontağa geçiyor ve para karşılığında biraz kendi bildiklerini, biraz sağdan soldan duyduklarını, biraz da kendi eklemelerini medya mensuplarına satıyor. Medya mensuplarının Margaret Lee ile yaptığı ilk röportajdan ortaya çıkan bilgiler şöyle. Bu dairede daha önce yaşayan insanların böyle bir şikayeti yoktu. Çünkü Margaret yıllardır orada yaşıyor. Böyle bir şikayet olsa daha önceden de bunları duyacağını iddia ediyor. Bu yaşanan olaylar Doris'in buraya taşınmasıyla başladı. Öyle söylüyor.
Doris'in eve girerken çıkarken arkasından bir ışık hüzmesi geçtiğini, evin içinde sürekli olarak gürültüler duyulduğunu, evde kimse yokken de bir takım sesler duyulduğunu, fakat bunların daha önce olmadığını, tamamının Doris buraya taşındıktan sonra yaşandığını söylüyor. Bu ifadelerin gazetelerde yer bulmasından sonra Doris'in vakası sadece bir sosyal hizmet vakası olmaktan çıkıyor, ulusal bir meseleye dönüşüyor. Bir paranormal meseleye dönüşüyor. Tabii bu esnada Barry de araştırmalarına devam ediyor. Eski kiracılarla Barry de konuşuyor. Ve o da bundan önceki kiracıların bu evde böyle bir vaka yaşamadıklarını, böyle duygular yaşamadıklarını öğreniyor. Bunun üzerine Barry araştırma notlarını almaya başlıyor. Diyor ki bu vaka evle ilgili, yerle ilgili bir vaka değil. Bu kişiye bağlı bir paranormal vaka. Çünkü bu kadının buraya gelmesiyle başlamış ve kadınla devam ediyor ve kadına yönelik devam ediyor. Çünkü çocuklarda bu tip belirtiler yok. Sadece kadın bunları yaşadığını düşünüyor. Fakat bu araştırmalar esnasında Barry çok fazla çocuklarla görüşmemeye meylediyor. Neden? Çünkü bir, çocukların tanıklıklarının geçerliliği yok. Neden yok? Çünkü çocuklar etkilenmeye, yönlendirmeye müsait oldukları için. Sadece 18 yaşından büyük, en büyük tek çocukla görüşüyor, diğer çocuklarla görüşmüyor. Barry en büyük çocukla konuştuktan sonra araştırmasına not düşüyor. Neden Doris? Bir başkası değil, bu apartmanda yaşayan bir başkası değil de neden bu kadın? Bunun cevabını kendince şöyle not alıyor, bunlar olabilir diye. Erken yaşta yaşanmış cinsel travma, çok yakını olduğu varsayılan birinden yaşanmış cinsel travma, uzun süreli güçsüzlük hissi, fiziksel şiddet, bastırılmış öfke. Bunlardan dolayı Doris'in bu duyguları yaşadığını düşünüyor. Barry araştırmalarına şunu ekliyor. Bu varlık sadece bir yeri ya da bir insanı değil, kırılmış bir sınırı seçiyor. Barry'nin Doris'le ilgili şöyle bir gözlemi de var. Bütün bu yaşadıkları onda bir huzursuzluk, bir duygu durum bozukluğu yaratmış. Evet, ama içinde bir yerlerde bir isyankarlık da var. Yani varlığa, yaratılışa, yaradana böyle bir isyan hali, bir inançsızlık da gözlemliyor ve bunu da notlarına ekliyor. Barry araştırmalarına, evin içinde yaptığı çalışmalara devam ederken yaşı en küçük olan Michael'ın okulda yaşadığı bir durum Barry'nin dikkatini çekiyor. Bu olaylar yaşanırken Michael iyice içine kapanıyor, konuşmayı bırakıyor, kendisine bir soru sorulduğunda cevap vermeyi kesiyor ve okuldan eve şikayet geliyor. Bunun üzerine Barry Michael'la da konuşmaya karar veriyor. Bir gün eve gittiğinde Michael odasında yere oturmuş, önünde resim kağıtları ve pastel boyalar, kendi kendine resim çiziyor. Barry Michael'ın yanına geliyor. Mümkün olduğu kadar sakin bir ses tonuyla çocukla iletişim kurmaya çalışıyor. Sonrasında notlara baktığımızda şunu görüyoruz. Çocuğun konuşmadığını görüyor fakat not defterine evet Michael konuşmuyordu ama anlatacak bir hikayesi vardı diye not düşüyor. Michael'ı resim çizerken gördü, dedik ya. Çocuğun yanına oturuyor. Diyor ki resim mi çiziyorsun? Ben de resim çizmeyi çok severim. Ne çiziyorsun? Bakayım. Çocuk hiç oralı olmuyor. Kendi resimlerini çizmeye devam ediyor. O esnada odada ilk önce garip bir koku, böyle bir pas kan kokusu gibi böyle leş bir koku duyuluyor. Kokunun hemen ardından sanki tahta bir sandalye çekiliyormuş gibi yere sürtme, sandalyenin ayaklarının yerde böyle çekiliyormuş gibi tahta sürtme sesi duyuluyor. Bu sesin duyulmasının ardından Barry, Michael'ın irkildiğini fark ediyor. Yani belli ki bu çocuk bu sesleri daha önce de duymuş ve arkasından iyi şeyler olmamış çünkü çocuk çok tedirgin oluyor. Fakat gözünü hiçbir şekilde kağıttan kaldırmadan agresif bir şekilde resim yapmaya devam ediyor. Agresifleşiyor çocuk. Bunun üzerine içeriden kapıların kapanma, evdeki dolap kapaklarının, oda kapılarının kapanma sesleri geliyor. Barry zaten bu işler için orada. Onun korkup panik yapacak hali yok. Hiçbir şekilde dikkatini ve gözünü Michael'dan ayırmadan yanında çocuğun oturmaya devam ediyor. Bu seslerin çıkmasının ardından, evin içinde bu kapı seslerinin gelmesinin ardından Michael hiçbir şekilde gözünü kağıttan ayırmadan önündeki kağıtları şöyle ileri itiyor. Oradan boş başka bir kağıt getiriyor ve o kağıda yeni bir resim çizmeye başlıyor. Barry hiç konuşmadan çocuğu izliyor. Michael
İlk önce bir ev resmi çiziyor. Fakat bu evin bütün pencereleri simsiyah. Sanki evin içine karabasan çökmüş gibi. Evin kapısı yok. Kapalı bir ev. Yani bu eve hiç kimse yardım için giremiyor gibi. Evin üstüne, çatısının olduğu yere bir yatak çiziyor. Büyük bir yatak. Belli ki kendi yatağı değil. Daha büyük bir aile yatağı, annesinin yatağı gibi. Bu yatağın üzerine bir insan figürü çiziyor. Beri sessizce resmi izliyor. Annesini gördüğü anda, yani insan figürünü gördüğü anda Michael'a diyor ki bu senin annen mi? Michael cevap vermiyor. Annesinin yanına bir şekil daha çizmeye çalışıyor. Buraya bir çember çiziyor ilk önce. Fakat sonrasında çocuk öfkeyle pastel boyayı sımsıkı tutuyor ve kalın bir şekilde o dairenin üzerinden sanki onu karalarmış gibi geçmeye başlıyor. Barry Michael'a diyor ki, Michael bu ne? Michael Barry ile hiçbir şekilde göz kontağı kurmuyor. Fakat kendisine Michael bu ne dendiği anda sanki bir şeyden tetiklenmiş gibi elindekileri fırlatıyor. Kafasını, şöyle çocuk oturuyor ya böyle yerde, kafasını pat 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 alnını yere vurmaya başlıyor. Barry Michael'ı kucaklayıp onu sakinleştirmeye çalışıyor. Fakat çocuk gerçek bir sinir krizi geçiriyor. O ana kadar haftalardır konuşmayan, konuşmayı bıraktı diye zaten Barry onun yanına gitti ya, haftalardan beri konuşmayan Michael Barry'e dönüp bir kelime söylüyor. Geliyor. Bu olaylar yaşandıktan sonra 22 Ağustos 1974 gecesinde Barry ekip arkadaşlarıyla beraber bu evde bir deney yapmaya karar veriyor. Diyeceksiniz ki neden bu gece? Barry'nin bununla ilgili kendine göre bir takım sebepleri var. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki Barry'nin yaptığı bir analiz var. Bu analizde ayın sonlarına doğru özellikle belli saatlerde ve belli günlerde bu evin içindeki agresif haller artıyor. Doris de özellikle belli tarihlerde kendisine gelen bu musallatın, bu varlığın ağırlığını, yükünü daha fazla hissettiğini söylüyor. Ve özellikle artarak yükselen bir ivme var. Ve son zamanlarda Doris daha kötüsü, daha karanlık olan yaklaşıyor gibi şeyler söylüyor Barry'e. Bunun üzerine Barry bir hesap yapıyor ve onun planına, ekip arkadaşlarıyla beraber onların planına göre 22 Ağustos gecesi, gece saat 1'den sonra gerçekten çok tatsız bir şeyler olabilir. Ve bunun üzerine evin içinde bir hazırlık yapıyorlar. Saat 23:40 sularında Barry Teff, Carrie Gaynor, ekipten 2 gözlemci ve Doris evde buluşuyorlar. Çocuklar odalarına çekiliyor, kapıları kapatılıyor. Ekip ve Doris evin salonunda bir araya geliyorlar, oturuyorlar. Evin içinde şöyle bir düzenleme yapılıyor. Belli yerlere ısı ölçerler, belli yerlere manyetik alan ölçerleri konuluyor ve salondaki masanın ortasına bir Polaroid fotoğraf makinesi bırakılıyor. Ekipte tabii bir tedirginlik, bir gerginlik var. Yani bir şeyler oluyor. Kadın da çürük içinde ve şu anda tekrar bir şey olması bekleniyor. Barry Doris'e diyor ki bu akşam sana olacak olanlara mani olamayabiliriz. Ama en azından kayıt altına alacağız. Ve bunun üzerine Doris ağlamaya başlıyor ve diyor ki zaten mani olmanızı beklemiyorum. Sadece bana inanmanızı istiyorum diyor. Gece saat 1'e doğru evin içindeki atmosfer hızlı bir şekilde değişmeye başlıyor. Öncelikle ev çok ciddi şekilde soğuyor. Hani böyle yaptığın zaman buharını görürsün ya, o şekilde. Evde soğuma başlıyor fakat evin içindeki enerji değişiyor. Herkes bir arada salonun ortasında duruyorlar. Öyle gözünüzün önünde canlandırmaya çalışın. Fakat bu insanların etrafında bir ısı oluşuyor. Dairesel bir ısı. Tarif şöyle. Sanki bu insanlar böyle ortada duruyorlarmış ve etraflarında bir hayvan koşuyormuş gibi bir ısı hissediyorlar. Yani insanlara bir ısı ve kötü bir koku geliyor. Böyle bir leş, bir ter, böyle hayvani bir koku geliyor. Bunun üzerine birbirlerine biraz daha yaklaşacak gibi oluyorlar. Barry gayri ihtiyari elini Doris'e uzatıyor. Yani kadına çünkü bir şey olacak belli ki. Fakat o esnada Doris sanki bir görünmeyen bir güç, bir enerji tarafından itilmiş gibi arkaya doğru sendeliyor. Doris'in sendelemesiyle birlikte
Barry Doris'i kolundan yakalıyor. Fakat öyle garip bir durum ki kadın arkaya düşecek. Tam Barry onu yakaladı. Fakat ne kalkabiliyor ne düşebiliyor. Böyle arada kalıyor. Barry kadın çekiyor hani şöyle bir düzelsin diye ayağının üstüne. Fakat kadın gelemiyor, çekilmiyor. Ve kadın o anda Barry'e bakıp gözlerinden yaşlar akarak beni tutuyor diyor. Doris bunu söyler söylemez Barry'nin tuttuğu kol sanki kendisi çekmiş gibi ama kendisi dışında bir kuvvet tarafından Barry'nin elinden kurtuluyor. Kadın yerde sürükleniyor ve duvara çarpıyor. Ve sırtı duvara çivili, ayakları neredeyse yerden kesilmiş bir şekilde duvara yaslı duruyor. Bundan sonraki kısım tabii çok asap bozucu. Şöyle, hem araştırma görevlilerinin hem Boris'in gözlerinin önünde kadının vücudunda, yüzünde, vücudunun mahrem yerlerinde, giysilerinde hareket olmaya başlıyor. Ama kadın böyle duruyor. Fakat sanki birisi kadının bütün vücuduna dokunuyormuş gibi kadının vücudunda girintiler, çıkıntılar oluşuyor. Ekip çaresiz bir şekilde olan bitene bakarken Barry ister istemez Doris'e doğru gidecek oluyor. Fakat ekip arkadaşı Carrie elinden yakalıyor gitmesin diye. Bekle diyor. O esnada Doris'in tam önünde böyle bel kısmında, bel bölgesinde bir halka, böyle dairesel bir ışık gibi bir şey beliriyor. Ve Barry tabii ister istemez, yani sonuçta orada bir araştırma için olduğu için hemen Polaroid fotoğraf makinesine uzanıyor. Hemen orada bir fotoğraf çekiyor. Polaroid'in olmasını beklerken makina alev alıyor. Makineyi elinden atıyor ve o anda resim oluşuyor. Resme baktığında Barry'nin ve ekip arkadaşlarının gördüğü Doris'in önünde sanki bir insan silüeti gibi bir şey var. Fakat normalden iri, geniş görünen bir insan silüeti gibi bir karaltı görünüyor. O esnada Doris her ne yaşıyorsa yaşadığı bir son buluyor. Kadıncağız duvardan kayarak yere düşüyor. Düştüğü yerde ağlamaya başlıyor. Bundan sonra olanların artık ciddi bir güvenlik riski oluşturduğu ekip tarafından tespit ediliyor ve Barry'e evi boşaltmaları gerektiği söyleniyor. Barry de tabii kabul ediyor. Hep beraber çıkıyorlar. Sıcağı sıcağına hemen defterine notlarını alıyor. Diyor ki bu işin evle ilgili değil, insanla ilgili, insana bağlı bir fenomen olduğu netleşti. Çünkü o gece olay evin çeşitli yerlerinde değil, sadece Doris'in olduğu noktada ve ona yönelik oldu. Bir aşamada ben de bir enerji hissettim. Fakat bu ben Doris'e doğru hamle yaptığım için, onu tutmak istediğim için oldu. Böyle not alıyor. Barry bütün raporu hazırlıyor ve üniversite yönetimine teslim ediyor. Fakat üniversite yönetimi araştırmanın sonlandırılmasını istiyor. Neden? 3 sebep var. Etik baskı, veri baskısı, itibar baskısı. Yani bir kadının, çocuklu bir kadının yaşadığını düşündüğü bir takım hezeyanlar, belki de halüsinasyonlar, şu kadının geçmişinde bir taciz vakası var. Buradan dolayı bir problem yaşanıyor. Artı elde doğru düzgün data yok, veri yok, bir fotoğraf var, ne olduğu belli değil. Dolayısıyla bu işin üniversitenin itibarını zedeleyeceğini düşünen üniversite yetkilileri bu konuyu ardından da bölümü kapatıyorlar. Dosyanın kapatılmasının ardından Barry son bir kez Doris'i ziyaret etmek için evine gidiyor. Barry yanında Carrie Gaynor'la beraber Doris'le birlikte Doris'in evinin dışında buluşuyor. Barry'nin arabasının içinde buluşuyorlar. Şimdi dosyanın burada anlatılan kısmı Barry'nin notlarında da bu şekilde görülüyor. Bu dosyanın en çok dikkat edilerek anlatılan, en çok hatta belki sansürlenen kısmı. Burada Doris gözyaşları içinde arabada bu iki kişiye, bu iki araştırma görevlisine hiçbir şekilde göremediği, dokunamadığı bir gücün tecavüzüne uğradığını ve bunun sürekli olarak devam ettiğini ve bu konuda ne yapacağını bilemediğini söylüyor. Ve bu herkesin aslında çaresiz kaldığı bir an oluyor. Barry Taff yıllarca bu konuyla ilgili neden konuşmadığını da yıllar sonra şu şekilde anlatıyor. Bir kadının yaşadığı şiddeti, tacizi eğer ispatlayamıyorsanız o kadını ifşa edemezsiniz.
Bu olaylardan sonra sosyal hizmetler görevlileri tekrar eve geliyorlar. Evde oturulamayacağı artık kesinleşiyor. Doris ve çocukları Inglewood'da ayrı bir apartman dairesine yerleştiriliyor. Taşınma esnasında Barry de eve geliyor Doris'e yardım etmek üzere. O da kendini herhalde bir şekilde sorumlu hissediyor çünkü çok garip şeylere şahit olduğu için. Doris evden çok fazla bir eşyasını da götürmek istemiyor. Sadece küçük çocuğunun çizimlerini, not defterlerini alıyor. Birkaç parça eşyalarını ve çocuklarını alıp yeni yere gidiyor. Yeni eve geçtiğinde burada ilk birkaç günü rahat geçiriyor Doris. Bir problem yaşanmıyor. Fakat birkaç gün sonra ilk önce evin içindeki o terli, paslı, pis koku, arkasından da olaylar tekrar geri geliyor. Doris bunları zaten bu konuda konuşabileceği tek kişi olan Barry'e anlatıyor. Barry artık bir yere bir rapor verecek durumda değil ama en azından kendi notlarına fenomen yer değiştirdi diye not alıyor. Yeni evde olaylar seyrekti ama aynı netlikte devam ediyordu. İçeride birisi var hissi, yatakta yatmaktayken Doris yanına birisi geliyormuş hissi, bütün o duygular aynı şekilde ama daha seyrek devam ediyordu. Doris 1996 yılının Mart ayında 66 yaşında hayatını kaybediyor. Cenazesi sessiz, kendi halinde bir şekilde yapılıyor. Çocuklarından cenazeye sadece Michael katılmıyor. Cenazenin ardından evi boşaltılırken evi boşaltan görevli Doris'in bir not defterini, günlük gibi bir tuttuğu bir defteri buluyor. Bunu Doris'in kızına, Deborah'ya gönderiyor. Deborah defteri aldığında içinde tabii olabilecekleri, neler yazmış olabileceğini tahmin ediyor. Annesine inanmadığından değil, annesine en başından itibaren inanıyor kızı. Fakat orada yazanlarla yüzleşmek istemediğinden okumuyor notları. Ve bununla ilgili kendisi daha sonrasında şöyle diyor. O defteri okusaydım sadece annemin değil, onun sesini de duyacaktım. Çünkü annesinin anlattıklarından çok daha fazlasının defterde yazılı olduğunu düşünüyor. Ve annesine o ana kadar inanan ve yardımcı olmaya çalışan tek kişiye, yani Barry'e annesinin defterini gönderiyor. Barry yıllar sonra defteri aldığında defterin sayfalarını incelemeye başlıyor ve şöyle bir gözlemde bulunuyor. Defterin ilk başlarında gayet sağlıklı fakat mutsuz, depresyonda bir kadının bir not defteri. Fakat bir direnme var, bir direniş var. Geliyor, gelmedi, bugün geldi, 2 gündür rahatım, beni rahat bıraktı gibi kadıncağızın notlar aldığını görüyor. Fakat bir zaman sonra notlarda bir değişiklik, yani bir delinin akıl defteri gibi. Ne yazdığı anlaşılmıyor, cümlelerin başı sonu yok, çoğu yazdığı şey okunmuyor. Böyle bir şeyle karşılaşıyor. Hatta bazı yerlerde küçük Michael'ın çizimleri var. Bir yatak çizmiş yine. Yatağın bir tarafında bir çöküntü, bir karaltı var. Orayı karalamış. Tıpkı o Barry'e çizdiği resimdeki gibi. Bunları gözlemliyor. Sonrasında Doris'in yavaş yavaş tekrar bir sükunete geçtiği fark ediliyor notlarında. Ve orada Barry'nin dikkatini çeken şöyle bir şey. Olaylar azaldığı için Doris sakinleşmiyor. Doris sakinleştiği ve kabullenişe geçtiği için olaylar azalıyor. O direniş dilinden çıktığı için olaylar azalıyor. En son yazdığı not ölümünden 2 hafta önce. Bir tek cümle. Artık yalnız değilim. Bu notu yazdıktan 2 hafta sonra Doris Biter hayatını kaybediyor. Culver City vakası dosya kapatılsa da tamamen unutulmadı. Aksine dava akademik alandan çıkıp kültürel hafızaya kazındı. 1978 yılında yazar Frank De Felitta bu vakayı temel alan The Entity isimli romanını yayınladı. 1982 yılında kitap aynı isimle sinemaya uyarlandı. Hayatı mutsuzluklarla ve zorluklarla geçen bir kadın belki de öldükten sonra huzur buldu. Bazı olaylar insan aklının sınırını zorlar. Bazıları ise o sınırları sessizce aşar. Doris Biter'ın yaşadıkları bir kadının çocuklarının önünde maruz kaldığı ama kimsenin görmediği, bedeninin en mahrem yerlerinde hissettiği ama kelimelere dökemediği bir karanlığın hayatına musallat oluşuydu. Gerçek sandığınız dünya düşündüğünüzden çok daha karanlık ve acımasız olabilir. Ve bazen istesek de kaçılacak hiçbir yer olmaz.